Merhaba Nilgüncüm, hoş geldin. Merhabalar, öncelikle. siz de hoş geldiniz. Bugün sana takipçilerden gelen soruları yönelteceğim. Öncelikle bu sorular ilişkiler üzerine olacak. Hazır Evet, mısın? hazırım. Öncelikle ilk soracağımız soru, vazgeçmek kaybetmek midir? Çok derin yerden sordun Şahin. Vazgeçmek kaybetmek de biliyor. Beni tanıyanlar da biliyor. Bana göre vazgeçmek erdemdir. Vazgeçmemeyi erdem sanan bir toplumdan geliyoruz biz. Farkında mısın Şahin? Çünkü insanlar bazen çok kötü ilişkilere, çok acı çektikleri ilişkilere, aldatıldıkları, psikolojik şiddet gördüğü, fiziksel şiddet gördüğü ilişkilere insanlar yapışıp kalıyorlar ve sonra diyorlar ki sanki birisi arkasından madalya takmış gibi ben bu çok zor ilişkiyi başarıyorum. Bu yüzden de mutluyum diye düşünüyor insanlar. Yani sanki o ilişkiye yapışıp kalmak en büyük başarı o insanlar için. Bana göre eğer ki sonsuza kadar eşlik edecek ruh ve beden bizimki ise ki öyle, kendini düşündüğün, kendi ruhunu beslediğin ilişkiler çok daha kıymetlidir. Yani eğer ki vazgeçmezsek o ilişkiden doğru ilişkiye de yelken açamayız. Bu yüzden bana göre vazgeçmek erdemdir. Vazgeçmemek sorundur aslında. Vazgeçmemek güçlülük değildir. Vazgeçmek güçlülüktür çünkü vazgeçtiğinde başına gelecekleri de bilmiyorsun, risk alıyorsun. Ama eğer ki bir karar alıp eyleme dönüştüremezsen iyiyi de kötüyü de tecrübe edemezsin. Ama tek bir doğru var. Vazgeçmediğin kötü ilişkide sonsuza kadar kötüyü yaşarsın. Ve yaşarsın yani. Sonsuza kadar aynı şeyi devam ettirmek yerine yanlıştan kopabilsek, çünkü insanoğlu o kadar garip ki yanlışa bile alışıyor. Kötüye bile alışıyor. Ve alıştığı şeyden koptuğunda bir yoksunluk yaşıyor. Bu sigara bağımlılığı gibi. İnsanlar kötüye bile celladına aşık oluyor çoğu zaman. Ve bazen sadece bak ikili ilişkiler değil, bana sorular öyle geliyor biliyorum ama bazen bu kötü bir iş yeri, kötü bir patron, kötü bir komşu, kötü bir arkadaş için bile geçerli. Sadece seneler var diye, uzun emek verildi diye o ilişkiye insanlar onu devam ettirirse başardım sanıyor. Kimseye de madalya takılmıyor Şahin. Bence vazgeçmek çok büyük erdemdir. Çünkü bunu deneyimleyen birisi olarak söylüyorum. Vazgeçmek çok büyük erdemdir. Çünkü vazgeçmenin sonunda gerçekten zor günler de vardır. Yani herkes böyle vazgeçtim ve şimdi hayat çok güzel olmayacaktır. Ama gerçekten güçlü insan vazgeçebilendir bence. Yani vazgeçmek kaybetmek değildir diyorsunuz. Kaybetmek değildir ki. Vazgeçtiğinde kaybettiğini sansan bile gelebilecek bütün umutlara ve hayallere açıksındır. Ve güzel günler gelecektir. Halbuki vazgeçmezsen kesin kaybettin. Kötü bir yerde durursan orada durmak kesin kaybettin. Hep huzursuzsun, hep mutsuzsun. Öbür türlü huzursuz ve mutsuz olabilirsin ama kötüden emsal olmaz. O yüzden iyiye yelken açabilmek için, iyinin umudu için bile vazgeçmek gerekir. Bak sonsuza kadar gelmeyebilir o iyi, daha iyisi diyelim. Ama kötüden iyidir. Ben her zaman derim ki yalnız olmak iki kişilik mutsuzluktan daha güzel. Yeni gelecek olan insan hayatıma bana yalnızlığımı özletmesin. Benim yalnızlığıma artı getirebilecekse o insan gelsin. Çünkü yalnızlık gerçekten mutsuzluktan daha güzel bir duygu. Peki Nilgüncüm, vazgeçmek düş kırıklığı sonucunda mı meydana gelir? Tabii ki yani bir düş kırıklığı yaşarsın ama düş kırıklığı dediğin şey ne aslında? Hani onu da düşünmek gerekiyor. Bak ben hep şuna inanırım. Hayal kurmak çok güzeldir. Ve hayalin gerçekleşmezse, hep ilişkiden gidiyoruz ama ben bunu böyle genele yayarak cevap vermek istiyorum. Hayalin gerçekleşmezse düş kırıklığı yaşarsın değil mi? Adı budur yani. Bir düş kurarsın ve gerçekleşmez ve düş kırıklığı yaşarsın. Fakat o hayali kurduğun sürece onun gerçekleşme ihtimali hep vardır. Yani aslında bir hayal seni ömür boyu hayata bağlı, amaçlarına bağlı, hedeflerine bağlı yaşatabilir. Asıl en büyük düş kırıklığı nedir biliyor musun? Hayalin gerçekleşmemesi değil. Bir hayalin gerçekleştiğinde doğru cevabın o olmadığını görmek. Hayatta seni tutan şeyin aslında o düşlediğin şeyin elde ettiğinde aslında çok da sana mutluluk ve huzur veren bir şey olmadığını görmek. İkili ilişkilerde de böyle aslında. Vazgeçmek düş kırıklığından kaynaklanır. Evet, çünkü herkes güzel bir aşkı hayal eder ve yaşarken güzel bir aşk zanneder onu. Ondan sonra birdenbire o ilişkide düş kırıklığı başlar. Düş kırıklığının en kötü hali hayal ettiklerine kavuştuktan sonra hayal ettiğin şey olmadığını anlama halidir. Anlatabildim mi Şahin? Yani yanlış mı hayal kuruyoruz? Yanlış hayal kurmuyoruz. Sorun şu, mutluluğu yanlış kodluyoruz. Hayallerin gerçekleşmesi değildir mutluluk. Aslında mutluluk yolculuktur. O hayale giden yoldur.
Hiç gerçekleşmese emelimiz bile o amaç doğrultusunda hayal etmektir. Sadece hayalin evet yanlışlığı şu olabilir. Bir insana ve bir eşyaya bağlı hayaller, bir insanı ve bir eşyayı elde etmekle ilgili hayaller nefesin mumla ilişkisi gibi bence. Yok edici. Hayallerini kendi üzerine kurmalısın. Bir insanı elde etmek ya da bir maddeyi elde etmek zengin. Jim Carrey'nin çok güzel bir cümlesi var, bilir misin? Bilmiyorum. O kadar güzel dinliyorsun ki bu arada, Söyler keşke misin? bütün erkekler beni böyle dinlesin. Jim Carrey'nin bir cümlesi vardır. Keşke bütün insanlar zengin, başarılı, ünlü, yakışıklı olsa ve cevabının bu olmadığını anlasın. Her zaman seni hayallerin hayata bağlar. Aslında elde ettiğinin kötü çıkmasıdır düş kırıklığı. Ve elde etmek istediğin şeyi eğer ki madde ve insandan uzak tutarsan o zaman düş kırıklığı yaşamazsın ve belki bir ömrü bir amaç doğrultusunda harcarsın. Bak, kimya fizik laboratuvarlarında çalışan insanlar vardır. Bir deneyle 30 sene harcarlar sonucunu alabilmek için. Ama o hayata bağlar onları, biliyor musun? Çünkü kendileriyledir savaşları, kendilerini aşmaktır, kendilerinin kafasını çalıştırmaktır. Bir insana ya da bir maddeye bağlı olmaktır düş kırıklığı yaratan bence. Yani sonuç olarak diyorsun ki mutluluklarımızı başkalarının üzerine kurmayalım. Asla. Ve eşyaların üzerine de kurmayalım. Sabır hakkında konuşalım birazdan İlgünç'ün. Sabretmek, vazgeçmemek ilişkilerde önemli midir? Mutluluğa götürür mü bizi? Bak, illaki vazgeçirmeyeceksin sen beni. Sabır çok güzel bir erdemdir. Ama sabır benim için kanatların varken uçmamaktır. Koşabilecekken yürümektir. Sabır böyle keyifli, seni amacına götüren, sonucunun mutluluk olduğu, sabrın sonu selamettir, değil mi? Mutluluk olduğunu bildiğin ve hareket ettiğin bir duygudur. Biz sabrı tahammülle karıştırıyoruz. Sabır çok iyi bir erdemdir. Ama tahammül patlar. Bir iş yerinden örnek vereceğim sana. Bir ilişkiden de veririm sonra ama bir iş yerinden örnek vereceğim. Bir iş yerinde daha yeni elemanken, orada yeni çalışanken bazı üstüne vazife olmayan şeyleri sana yüklerler. Belki biraz azarlanırsın. Belki biraz mesleğin dışında işler yaparsın. Eğitiminin getirdiklerini yapamazsın. Ve sen neye sabredersin biliyor musun? Görevin olmayan şeyleri yaptığında yeni şeyler öğrendiğini bilirsin. İleride alacağın terfileri, kazanacağın yüksek maaşları düşünürsün ve bu duruma sabredersin. Çünkü sonunun selamet getireceğini bilirsin. Ama tahammül nasıl bir şeydir biliyor musun? Tahammül, ilişkilerde sabır ve tahammül işte burada. Çünkü ben ilişkimde sabrettiğim de oldu, tahammül ettiğim de oldu. Tahammül yine iş yerinde de olur, arkadaşlıkta da olur. Sürekli olarak, psikolojik olarak yıprandığın, sonunun da bir halta yaramayacağını bildiğin, beklemenin hiçbir şey getirmeyeceğini bildiğin duruma tahammül edersin, sabır etmezsin. Çünkü sabrın sonunda mutlu olacaksındır. Bunu bilirsin. Bir şeyler kazandıracaktır o sana. Hiçbir şey kazanmayacaksın. Sürekli senden götürecek ve sen bu duruma sabretmezsin. Bunun adı tahammül Şahin. Tahammül edersen ilişkide olmaz. Sabredersen ilişkisine göre değişir. Örneğin kötü davranış, psikolojik şiddet, sürekli yergi, sürekli seni altta görme, ezme. Bunlar sabrediyorum diyen yalan söyler. Tahammül ediyordur, o da patlayacaktır bir yerde. Bir hastalık dönemi olur. Bir maddi sıkıntı dönemi olur ilişkilerde. Kötü tavra sabredilmez. Kötü tavra tahammül edilir. Ama kötü bir sürece, maddi manevi kötü bir sürece sabredersin. İyi olacağını bilirsin. Bir ilişkide birlikte onu aşabileceğini bilirsin. Kişilerin birbirine yaptığı kötü davranışlar tahammülü gerektirir. Ama birlikte yaşadığın zorluklar ise sabırdır. Evet, ilişkilerde sabır olmalıdır ama ilişkilerde tahammül olmamalıdır. Tahammül ediyorsan vazgeçmen gerekir. Buna bağlı olarak bir şey daha soracağım. Bu kişisel merakım. Evet, çok merak ettim ben de. Çok mu kazık yediniz? Şimdi bir ilişki bitiyorsa sonunda kazık yemiş gibi hissedersin. Ben kazık yedim diyemiyorum o yüzden. Çünkü o düşünceyi değiştirdim. Bir ilişki bittiğinde, istemediğin halde bittiğinde kazık yedim diye dolaşır ortalıkta insanlar. Kazık yemezsin aslında. Kazık yedim dersin, mağdur edebiyatı yaparsın, kendini kötü görürsün. Ah, kazık yedim bu adamdan, beni de şöyle terk etti, aldatıldım dersin. Ya da işte değer verilmiyor dersin. Halbuki giden gider, yollar ayrılır. Çünkü insanlar bir ilişkinin içinde bazen değişir ve gelişirler. Ve o gelişmede yollar, ilgi alanları, tarzlar, tavırlar,
Ya da bir kişi gelişir, diğeri olduğu yerde sayar. Biri büyür, diyelim 20'li yaşlarda bir ilişkiye başladın, 30 yaşına geçtin. Sen hiçbir şey yapmadın, evde çekirdek çitledin. Adam aldı ya da kadın aldı başını gitti. Bambaşka bir kariyer planı yaptı, bambaşka hayaller kurdu. Kendi yeni hobiler edindi, sosyal sorumluluklar peşinde koşmaya başladı ve öbürü aynı yerde kalıyor. 20 yaşındayken aynıydınız ama 30 yaşına geldiğinde değiştiniz. Sonra birisi gitmeye karar verdi. Terk edilmek ya da terk etmek diye bir şey yok aslında. Yanlışı önce anlayan gidiyor kardeşim. Yani birisi diyor ki bu ilişkide bir hata var ve yanlışı önce anlıyor. O yüzden ben ilişkilerde kazık yemedim. İlişkilerim bitti benim. Bu onların yanlış olduğunu göstermez. Tam tersi bir ilişkim 14 sene sürdü. 10 senesi evlilikle. Diğer 2 ilişkim de 2'şer sene sürdü. Bu insanlar bu kadar yanlışsa ya da kazık atabilecek insanlarsa ben niye onlarla oldum diye sorarım kendime. İnsanlardan sürekli kazık yediğini, ilişkilerde kazık yediğini, aldatıldığını, terk edildiğini falan düşünüyorsan şöyle düşün. Bu ilişkide bir şeyler yanlıştı zaten. Biri yanlışı senden önce anladı. Giden sen de olabilirsin, karşındaki de olabilir. İlişkilerde kazık yoktur. Çünkü o zaman onunla geçirdiğin güzel anlara ihanet edersen ve onları kötü ana çevirirsen zaten hayatın travmalardan oluşur. Bir ilişki bitti diye kazık yemek, terk edilmek falan gibi cümleleri kullanmak bence çok yanlıştır. Biz değiştik, biz geliştik. Biz kötü ya da iyi değiliz. Biz birbirimize iyi ya da kötü geliyoruz ya da gelmiyoruz diye kavramlar vardır. Senin kötün başkasının iyisi oluyor bir gün. Bu da örneğin insanlara tırnaklarını yediriyor. Kazık attı gitti başkasıyla çok mutlu. Hayır, o sana iyi gelmedi. O başkasına iyi geliyor. Sana da başka bir iyi gelecek, sen de bir başkasına daha iyi geleceksin. Böyle düşünürsen ilişkilerde kazık yoktur. Bu yanlışı ilişki başlamadan önce göremiyor muyuz? Göremezsin. Kavun değil ki koklayasın. Az önce sohbette sana bir şey söyledim. Bir kararı eyleme geçirmeden doğru ya da yanlış olduğunu bilemezsin. Herkes der ki doğru yapıyorsun ya da yanlış yapıyorsun. Kimse bilmiyor. Allah'tan başka ve yaşayıp görmekten başka kimse bilmiyor sonucunu. Şöyle düşün, demin sana sohbette örnek verdim. Cebindeki son parayla, evine gidecek paran yok cebinde düşün. Yol paranla gittin piyango aldın ve o piyangoya amorti bile çıkmadı. Sen bile kendine dersin ki çok yanlış yaptım. Son paramdı ve niye oraya verdim? Ama eğer ki o son parayla piyangonu alıp bir de üstüne büyük ikramiye kazanırsan sen ve tüm alem der ki doğru yaptın, çok doğru yaptın. Peki aynı eylemin 2 farklı sonucu var. Doğru mu yaptın, yanlış mı yaptın şimdi? Sonucuna göre görürsün. İnsanlar da böyle. O insanı yaşamadan, sınamadan, o zaman hepimiz korkalım, kaçalım, evimizde oturalım, hiç yanlış da yapmayalım. Sınavsız insanlar olalım böyle, hiç yanlış yapmadan, hep doğruyuz biz falan diye oturalım. Hiç yanlış yapmam değil mi? İnsanlarla ilişki kurmadan, kavun değil ki koklayasın işte. Onlarla bir sohbet, bir paylaşım, alışveriş ki o dengeler de bozuluyor bazen. Alışveriş yapmadan o insanın doğru ya da yanlış olduğunu anlamazsın. Bu arada insanlar doğru ya da yanlış değildir. Tekrar söylüyorum. Sana doğru ya da sana yanlıştır. Bunu da yaşamadan anlamazsın. Korkarsan eğer ne doğru ne yanlış yaparsın. Halbuki korkmazsan ve cesaret edersen sonucunda doğru yapma ihtimalin de var. Karar ve eylem benim için çok önemlidir hayatta. Yanlış da yapayım önemli değil. Yanlış da bana neyi öğretir? Doğrunun kıymetini öğretir. Doğru muyum? Yanlış yaparsam doğrunun kıymetini bileceğim bir gün. Peki aynı çamura kaç defa düşmemiz gerekiyor doğruyu bulabilmemiz için? Ne kadar cesursan o kadar çamura düşersin. Ne kadar cesursan. Hep temiz kalırsan temiz olmanın kıymetini bilemezsin. Çamura düşüp yıkandıkça ve tekrar temizlendikçe o temizliğin de kıymetini bilirsin. Yani şöyle söyleyeyim. Çamura ne kadar düşersen o kadar sen olursun. O kadar insan olursun. Ben sınavsız insan sevmem. Çok eleştiren de olabilir bunu. Sınavlı insan severim. Çünkü ben sınavlar geçirdim. Tercih miydi? Hayır. Gurur mu duyuyorum? Hayır. Ama şöyle söyleyeyim. Ben bütün bu sınavlardan geçtiğimde bugünkü ben oldum. Bugünkü ben oldum dediğim ne olduğum da çok önemli değil. Ben bugünkü insan oldum. Bugünkü kişilik oldum. Bugünkü arkadaş oldum. Bugünkü eş oldum. Bugünkü dost oldum. Köpeklerimin annesi oldum. Bugünkü evlat oldum. Her neyse o çamurlara düşerek oldum. Düşmeye de bilirdim. Keşke hayat bana bütün doğruları böyle bir altın tepside sunsaydı. O yüzden de bana iyi gelen insanlar benim gibi insanlar. Biraz sınavlardan geçmiş, biraz yaşamış, anlatacak hikayesi olan, anıları olan insanlar.